Merhaba, bu içerikte günümüzdeki Almanya'nın başına Adolf Hitler'i, Türkiye'ninkisine ise Atatürk'ü getirip ikisini birbirleriyle savaştıracağız. İyi seyirler. İlk olarak Hitler acımasızlığıyla bilinen ve neredeyse Avrupa'nın tamamını ele geçiren liderken, Atatürk ise Türkiye'yi Sevr Sözleşmesi'ndeki sınırlardan kurtararak daha büyük bir ülkeye dönüştürüp ülkesinin kahramanı olmuş liderdir. İlk olarak her iki devletin de başlarında olduğu bu liderlerin birbirlerine ülkesel olarak savaş açtıklarını düşünelim. Bu durumda öncelikle adeta ezeli rakiplerin savaşması gibi bir rekabet oluşurdu. Bu arada iki tarafta müttefik arayışlarına başladılar. Atatürk'ün başında olduğu Türkiye bu konuda daha şanslıydı. Çünkü hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de Rusya Federasyonu'nun desteğini ta en başından almayı başarmıştı. Yani her iki devlet de Hitler'den nefret ediyorlardı. Bu yüzden onunla savaşacak Atatürk'ün yönettiği Türkiye'nin yanında yer almayı tercih ettiler. Türkiye'nin müttefiklerini sıralayacak olursak ABD, NATO ve Rusya Federasyonu oldu. Ayrıca Türkiye'ye geçiş güzergahı vermeleri için yol açacak ülkeler ise Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ve Polonya bunu hep birlikte üstlendiler. Bu arada Almanya bugün NATO'da yer aldığı için Hitler'in tekrardan gelmesi durumunda bu ittifaktan anında atılırdı. Adolf Hitler mevcut Almanya'nın ekonomik olarak 4 trilyon dolarlık hasılasının bulunduğunu ve bu parasal güçle yapamayacağı şeyin olmadığını açıkça söylemekteydi. Bu sırada ekonomik bir güç olan Almanya'nın NATO'dan çıkışından sonra onun arkasından gidecek ve Almanya'nın yeni müttefiği olacak ülke ise Hitler'in sosyalist bir ideolojisi olduğundan tıpkı onun gibi yönetimle yönetilen Çin Halk Cumhuriyeti oldu. İlk olarak hem NATO hem de Rusya Atatürk'ün başında olduğu Türkiye'ye büyük bir yardım paketini onayladı ve ardından NATO 50 milyar dolarlık savaş malzemeleri gönderdi. Rusya ise S-500 hava savunma sistemleri ve bazı hayalet uçaklar gönderiyordu. Derken Atatürk askeri ordusuna şöyle bir konuşma yaptı. Aslanlarım, Hitler'e ve Almanya'ya karşı bütün gücünüzle savaşacaksınız. Beni mahcup etmeyin dedikten sonra Türk askerleri de hepsi bir ağızdan emredersiniz paşam dediler. Bunun üzerine Atatürk ilk başta yaklaşık 100 bin kişilik orduyu ayarladı ve onlara Alman topraklarına doğru yola çıkarttı. Bu arada Hitler de Türkiye'nin askeri gücünün yolda olduğunu fark edince ilk önce MITS adındaki hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi. Ardından da Hitler de bir konuşma yaparak Türkleri yenmeye hazır olun, hiçbirine acımayın emri verdirtti. Bunun üzerine Polonya'nın sınırlarını Türkiye'ye açmasının ardından Hitler buraya çok sayıda askerlerini yığdı ve daha henüz Türk ordusu bile gelmemişken Polonya'ya saldırmaya başlayarak ilerledi. Böylece NATO Polonya'ya da destek paketi vermek zorunda kaldı. Bu sırada Türk askeri ordusu Ukrayna'ya giriş yaptı ve ardından da Polonya'ya geldiler. Bu arada Hitler hızlı bir askeri harekatla Poznan kentine kadar ulaştı. Türk askerleri bu sırada Varşova'daydı ve artık Almanya-Türkiye savaşına çok az kalmıştı. Hitler bu arada Alman ordusuna bir emir vererek ordularım diğer taraftan gelecek saldırılara karşı şu Hollanda, Belçika ve Danimarka gibi küçük ülkeleri aradan çıkartalım, saldırın dedi. Bunun üzerine Alman ordusu bu üç ülkeye de aktif olarak saldırmaya başladı. Derken çok geçmeden Danimarka'dan toprak almaya başlayan Hitler Almanyası bütün ana kara olan Danimarka topraklarını ele geçirdi. Fakat başkent Kopenhag farklı bir adada bulunuyordu. Bu yüzden savaş gemilerini getiren Almanya buraya da çok sayıda ordusunu indirdi. Danimarka askerlerinin bunlara karşı koyacak gücü çok az olduğundan Alman ordusu hızlıca başkent Kopenhag'ı da kontrolü altına aldı. Bu arada Polonya'da Türk askerleri Almanların karşısına çıkarak aktif çatışmalar başladı. Atatürk'ün başında olduğu Türkiye eğer Hitler'i devirebilirse tüm dünyanın gözünde kahraman olacak ve Hitler'i yenen güç olarak tarihe geçecekti. Bu sırada Rusya'nın Türk ordusuna verdiği Su-57 hayalet uçaklarını buraya gönderen Türkiye Almanya'yı bombalamaya başlamıştı. Hitler ise artık müttefiklerinden yardım istiyordu ve öncelikle Çin'e dedi ki "Sayın Çin, Türklerden intikam almanın zamanı gelmedi mi?" Bu sözden sonra gaza gelen Çin Halk Cumhuriyeti NATO ve Rusya'nın Türkiye'ye destek vermesine rağmen hiç korkmadan Hitler Almanyası'na asker yardımı yollamaya başladı. Hemen sonra bu yardımları alan Hitler ise çok güçlendi ve Türkiye ile Polonya'yı geriye doğru itmeye başladı. Ayrıca Adolf Hitler bir yandan da Hollanda ve Belçika'da ilerlemekteydi. Bu sırada İngilizler savaş gemilerini Kuzey Denizi'ne gönderip Almanya topraklarına füzeler fırlatmaya başladılar. Fakat Hitler Almanyası hava savunma sistemlerini kullanıp bu atılan İngiliz füzelerini düşürdü. Bu sırada NATO Türkiye'ye ekstra olarak asker verme kararı aldı ve çok sayıda NATO ordusu Atatürk'ün yönettiği Türkiye'ye verildi. Bunun üzerine Atatürk de bunlara aynı şekilde hemen Alman sınırlarına gönderdi. Böylece Türkiye'nin gücü burada kat ve kat artmıştı. Ardından Türk ordusu çok hızlı bir şekilde Polonya topraklarının tamamını Hitler Almanyası işgalinden temizledi ve çok geçmeyecekti
görecekti ki Almanya'nın ana topraklarına giriş yapan Türk ordusu buradan da toprak ele geçirmeye devam ediyordu. Bu sırada Almanya diğer tarafta Belçika ve Hollanda arazilerini tamamıyla ele geçirmişti ve burada küçük kalan Lüksemburg'u da bir saat içerisinde hızla kontrolü altına aldı. Türkiye, Doğu Almanya'dan geldiği sırada Hitler aralarında Çinlilerin de olduğu yeni bir askeri güç daha kullanıp Türk ordusunun karşısına çıkarttı ve devasa çatışmalar yaşanmaya başladı. Bu arada NATO güçlerinden Norveç ile Birleşik Krallık gizli bir plan yaptılar ve Kuzey Denizi ile Manş Körfezi'ni düşman devletlere kapatarak Almanlara yardım gelmesini engellediler. Bu çok etkileyici bir plandı çünkü Hitler artık dışarıdan yardım alamayacaktı ve kaynakları tükenene kadar ilerleyiş gösterecekti. Atatürk bu arada deniz kuvvetlerine şu emri verdi: hemen çıkartma gemilerini hazır edin ve içine askerlerimizi yerleştirip Almanya kıyılarına gönderin. Dedikten sonra Türk deniz güçleri hemen harekete geçti ve ilk olarak gemilerini Akdeniz'den geçirtti, Manş Körfezi'nden geçti ve en sonunda Almanya kıyılarına ulaştı. Atatürk, Hitler'in ele geçirdiği Danimarka topraklarından giriş yapın emri verdi ve bunun üzerine buradaki Türk savaş gemileri aynı şekilde askerlerini indirdi ve küçük bir bölgeyi ele geçirdikten sonra Hitler güçleriyle burada da bir askeri kara çatışmaları başladı. Bu arada Atatürk aynı taktikle hiç durmadan bu bölgeye sürekli içi full asker dolu yeni savaş gemileri gönderiyordu. Derken yeni bir emir daha gönderen Atatürk şöyle dedi: yeni gelen Türk gemilerindeki askerleri de Belçika ve Hollanda'ya indirin. Bunun üzerine emir uygulandı ve bu iki bölgeden daha bir kısım toprak alınmıştı. Türk güçleri Hitler Almanyası ile kesintisiz karasal çatışmalar yaşıyorken NATO'nun Türkiye'ye hayalet uçakları vermesi işin boyutunu daha da arttırdı. Bunun üzerine Atatürk yardımı için NATO'ya teşekkür etti ve bunları da hiç bekletmeden Almanya'nın kara sınırına göndererek Su-57 uçaklarıyla beraber uçurtarak bombalıyordu. Bu sebeple Almanya büyük bir hasar görmekteydi. Bu arada Hitler ordusuna acilen askeri sığınaklar inşa edin ve yer altından tüneller açarak Birleşik Krallığa ulaşın emri verdi ve bunun üzerine Almanlar Manş Denizi üzerinden bir tünel açtılar. Ardından buralara büyük bir askeri güç daha çıkartıp hemen burada yer alan İngiltere başkenti Londra'yı ele geçirdiler. İngilizler ne olduğunu bile anlamadan başkentlerini Hitler Almanyası'na kaybetmiş olmanın şaşkınlığı içerisine girmişlerdi. Fakat İngilizler Londra'yı kaybetmiş olsalar da askeri güçlerini kullanarak Hitler ordusunun karşısına çıktılar. Böylece burada da bir savaş başlamış oldu. Bu arada Türkiye'nin Danimarka'da yer alan askeri gücü ilerleyişlerine devam ediyordu ve çok geçmeden Hitler'i buradan temizlediler. Fakat Kopenhag'ın bulunduğu ada parçası hala Hitler'deydi ve Atatürk, NATO, Kuzey Denizi'ne 2-3 tane daha savaş gemisi gönderip askerlerinizi bizim emrimize bağlayın dedi. Bunun üzerine NATO da aynı şeyi yaparak filolarını yolladı ve içindeki askerlerini Kopenhag'ın bulunduğu adalara indirdi. Böylece Türkiye ilerleyin emrini verdikten sonra Hitler'in askeri gücü burada sıkıştığından Türk ordusunun ilerleyişleri başladı ve Danimarka başkenti Kopenhag dahil bu adayı da kurtarmış oldular. Türkiye Danimarka'yı kendi kontrolünde tutuyordu. Fakat Danimarkalılar Atatürk'e lütfen bizi bağımsızlığımıza tekrar kavuştur diye sözler söylediler. Atatürk ise kimsenin topraklarında gözü olmadığını söyleyerek bekleyin, savaş biter bitmez ülkenizi size geri vereceğim dedi. Bunun üzerine Danimarka halkı Atatürk'ü çok sevmeye başladılar ve ömürleri boyunca Türkiye'ye duygusal bağlılık göstereceklerine dair söz verdiler. Bu arada Türkiye'nin Hitler kontrolündeki Belçika ve Hollanda'da da askeri gücü bulunuyordu. Fakat Hitler ordusunu bu iki yerdeki Türk askerlerinin karşısına yollamıştı ve Türkiye buralarda çok zorlanıyordu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri büyük bir plan yaptı ve Almanya toprakları üzerine paraşütlerle tam 1 milyon civarında asker indirdi. Dünyanın en büyük askeri çıkartması olacak bu olayı ABD yapmıştı. Bu olayın ardından ise Türkiye çok hızlı bir şekilde Belçika ve Hollanda üzerinden toprak ele geçirmeye başladı. Adolf Hitler'in ordusu bu çok fazla paraşütlerle inen Amerikan askerleriyle baş edemiyordu ve nereyle çatışacağını şaşırmıştı. Bu yüzden ilk olarak İngilizler hızlıca kendi topraklarını ele geçiren Hitler güçlerini temizledi. Türkiye ise Belçika ile Hollanda'yı da tamamıyla ele geçirdi. Amerika'da başkent Berlin ve çevresini kuşatıp hızlı ilerleyişlere başladı. Kısaca Almanya'ya artık her yerden ölüm geliyordu. Çok geçmedi ki Hitler savaşı kaybedeceğini anlayıp ortalıktan kayboldu ve bir sığınağa girip hayatını kaybedene kadar orada yaşayacaktı. Savaş da böylece burada bitti. Türkiye Danimarka'yı bağımsızlığına kavuşturdu ve ardından Hollanda ile Belçika'yı da. Artık bu 3 Avrupa ülkesi artık Türkiye'ye sevgi besleyeceklerdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.